Merhaba, ben Enes. Bugün 200 TL altından alınabilecek kendi fiyat kategorilerine göre fiyat performans olarak öne çıkan ürünlere yakından bakacağız. Bu serinin 5. videosu. Önceki videoları izlemek için yukarıdaki i'ye basabilir veya açıklamalardan linklerini tıklayabilirsiniz. Tüm ürünlerin satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Bu serinin devam edebilmesi için videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Gerçek indirim, fırsat ve kuponları paylaştığım Telegram kanalıma buradan katılabilirsiniz. İlk ürünümüzden başlayalım. Kablolu kulaklık oldukça fazla soruluyordu. Ben de uygun fiyatlı ne alınabilir fiyat performansı olarak araştırırken bu markayı buldum. Gördüğünüz gibi sert bir taşıma kılıfıyla geliyor. İki farklı boyda kulak silikonu geliyor. Kulaklığın kablosunun büyük bir kısmı hasır bir kablodan oluşuyor. Mikrofon kısmında tek bir adet tuş konumlandırılmış. Ses arttırıp azaltma tuşu bulunmuyor. Bu kısımdan telefona girecek olan, jack olan kısmına kadar olan kısmı normal kablo. Kulaklığın kablosunun tamamen full örgü bir şekilde olmasını isterdim ancak büyük kısmının da örgü olması iyi bir durum. Kulaklıkların kulağa giren kısımları oldukça küçük ve metal yapıdalar. Fiyatına göre malzeme kalitesi oldukça başarılı. Ses kalitesi olarak da çok üst düzey böyle wow demiyorsunuz ancak oldukça temiz ve net bir sesi bulunuyor. Bass, tiz ve mid dengeli bir şekilde geliyor. Enstrüman ayrımı gayet güzel. Basslarda herhangi bir boğukluk söz konusu değil. Yüksek son ses seviyelerine çıkabiliyor kulaklık. Yani ses kalitesini fiyatına göre yorumladığım zaman gayet tatmin edici seviyede diyebilirim. Bu JBL'in en çok satan C100 modeliyle bir karşılaştırdığım zaman da ondan daha başarılı buldum genel ses kalitesi olarak. Özellikle malzeme kalitesi ve bu şekilde sert kılıfla gelmesi de bence kulaklığın en güçlü olan yönleri diyebilirim. Eğer mikrofonlu bir kablolu kulaklık bakıyorsanız mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman RGB'li köşe ışığı. Bu ışıklar son dönemde oldukça popüler oldu. Ben de test etmek için bir adet edindim. Bu şekilde kumandalı ve uygulama üzerinden kullanılan versiyonları bulunuyor. Kendim aktif olarak Philips'in sistemini kullandığım için kumanda oldukça kullanışlı oluyor bu tip ürünlerde. Ben de açıkçası her defasında uygulama üzerinden renkleri değiştirmektense kumandanın daha kullanışlı olacağını düşünerek bu şekilde kumandalı bir model satın aldım. Cihaz oldukça basit. Şöyle gördüğünüz gibi şerit bir led bulunuyor bunun içerisinde. Üzerinde böyle şeffaf plastikle kapatmışlar. İki ayağı buraya takıyoruz. Ve şu uç kısmına da direkt elektriği bağladığımız zaman bu kısım hazır bu şekilde bağlı. Direkt led çalışıyor tam olarak. Şu iç bölümleri birbirine uyuyor ve bu şekilde kablonun iç bölümüne bu şekilde saklayalım. Gördüğünüz gibi kurulum tamamlandı. Bu cihaz tam olarak köşeyi yerleştirdiği için bu açıdan eğer ittirirseniz devrilebilir. Ancak onun haricinde demir ayaklarının da olmasından dolayı yerde oldukça sağlam durduğunu söyleyebilirim. Kumandası üzerinden ışıkların geçiş efektini uygulayabiliyorsunuz. 20 farklı renkte yanabiliyor bu ışık. Parlaklık düzeyini yine değiştirebiliyorsunuz kumanda üzerinden. Geçiş efektleri çok alengerli değil. Yani bir acil durum ışığı gibi veya renkler arasında renk değiştirerek yanabiliyor. Ancak ben sabit olarak kullanmayı tercih ettim. Fiyatları biraz daha arttığı zaman daha bu şekilde gördüğünüz gibi daha renkli yanan modelleri de bulunuyor. Bu biraz daha giriş seviyesi bir ürün. Direkt oda aydınlatması değil de bir odaya ambiyans katması açısından başarılı bir ürün. Diğer bir sevdiğim özelliği de elektrik gidip geldiği zaman otomatikman çalışmıyor. Yine lambayı çalıştırdığınız zaman da en son yanan renkten yanmaya devam ediyor. Evet, bir sonraki ürünümüze geldiğimiz zaman bir adet nostaljik radyo. Bu radyoyu daha önce bu seriye konuk etmiştim ancak o zaman ürün elime gelememişti maalesef. Kargoda biraz zarar görmüştü. Tekrar yenisiyle değişim olarak geldi. Bir adet tutma yeri bulunuyor. Burada bir adet anteni var. Ancak ben hiç antenini açmadım. Çekim gücü oldukça başarılı. Bu arka bölümünde 2 adet 1,5 wattlık büyük boy pil yuvası bulunuyor. Buradan bu cihazı şarj edebiliyoruz. Yine alt bölümde bu şekilde sağlam durabilmesi için ayaklar konumlandırılmış. Bu kısımları ahşap. Ön ve arka taraflar ABS plastik. Burada MP3 ve 3 farklı radyo frekansını görüyorsunuz. Burada biz FM'de kullanacağız. Burada 2 adet hoparlör bulunuyor. Bunların bir tanesi çalışmıyor. Sadece bu soldaki çalışıyor. Bu görsel amaçlı konmuş. Şöyle üst bölüme baktığımızda buradan da şarj edebiliyoruz aleti. Burada kablolu kullanım için AUX girişi, burada microSD kart girişi, USB girişi, buralardan MP3 dosyalarını direkt bu cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. Burada önceki sonraki şarkıya geçme, parça durdurma, burada da mod düğmesini görüyoruz. Buradan sağa doğru çevirdiğimiz zaman direkt cihaz çalışıyor. Şu kısımda bir radyo frekans ayar yerini görüyorsunuz. Buradan bu şekilde döndürmeye başladığımız zaman direkt çok hassas bu arada. Yani ben manuel olmasına rağmen oldukça şaşırdım. Yani bu şekilde çok hafif dokunmalarınızı dahi, yani Balıkesir'de bu kadar radyo var mı gerçekten? Çekim gücü mükemmel yani. Şu an kapalı mekandayız ve
Anten kapalı. O da diyor ki patent işini... Bir negatif özellik olarak analog bir radyo olduğu için her defasında tek tek elle ayarlamanız gerekiyor. Yani buradan da bakabilirsiniz frekanslarına. Ancak radyo çekim gücü beni fazlasıyla şaşırttı. Bir video Tencere gör. Şöyle gördüğünüz gibi son sesinde dinlemek mümkün değil. Son seste çok hafif bir bozulma söz konusu. O da çok hafif. Zaten çok son seste dinlemenizi de tavsiye etmem açıkçası. Kenarda tıngırdasın diye çok gayet kullanışlı bir ürün. Şimdi bu şekilde kullanırken buradan MP3 kısmına alıyoruz. Buradan mod düğmesine bastığımız zaman gördüğünüz kablolu moda geçti şu an. Bluetooth hoparlör modu özelliği de bulunuyor. Yani buradan direkt telefona da bağlanabiliyoruz. Telefon üzerinden direkt bu cihaz üzerinden müzik dinleyebiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi BT888 olarak çıktı. Buradan bastığımız zaman direkt bu cihaz üzerinden bunu Bluetooth hoparlör olarak da kullanabiliyoruz. Bu durumda kumanda çalışıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Buradan direkt ses kısıp arttırma gibi özellikleri kullanabiliyoruz. Fiyatının ötesinde bir performans açıkçası ben aldım. Oldukça hem tipiyle hem kullanışlılığıyla hem bu kadar özelliği bu cihaza koymalarıyla bence oldukça kullanışlı bir cihaz olmuş. Kullanım süresi olarak da 3-4 saat olarak belirtilmiş. Ben açıkçası aldığımdan beri bir kere bitirebildim şarjını. Arada mutfakta duruyor. Arada açıyorum. Dinliyorum. Sürekli dinlemedim. Ancak 3-4 saatte gayet yeterli bir süre. Yine elektrikten de kullanılabiliyor. Elektriğe bağlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ancak bataryanın sağlığı açısından sürekli elektriğe takılı kullanmaktansa arada kendi bataryasını kullanmanızı tavsiye ederim. Fiyatına göre ses kalitesi olarak beklentimin üzerinde çıktığını söyleyebilirim. Sesi oldukça net ve temiz. Son seste bir miktar bozulma oluyor ama dediğim gibi son sesi oldukça yüksek. Yani ev içerisinde son seste kullanmak pek mümkün değil. Hem tasarım olarak hem kullanışlılık olarak oldukça retro görünümlü bir cihaz. Yaşı büyüklerimize de hediye olarak alınabilir açıkçası. Kenarda tıngırdasın diye de oldukça hoş bir cihaz. Evet, bir sonraki ürünümüze geldiğimiz zaman Taotronics markasının bir adet Bluetooth hem alıcı hem de vericisi. Bu küçük cihaz sayesinde Bluetooth özelliği olmayan ses sistemlerine veya televizyonumuza bu cihazı takarak hem alıcı modda hem de verici modda bu cihazı kullanabiliyoruz. Bu cihazın diğer cihazlara göre önemli avantajları Bluetooth 5.0 ile gelmesi, aptX desteğinin olması, herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron problemi de olmuyor bu cihazı kullanırken. Bu küçük Bluetooth adaptöre iki farklı cihazı aynı anda bağlayabiliyoruz. Yani aynı anda iki kişi direkt bu cihazı kullanabiliyor. Cihazın 200 mAh'lik bir kapasitesi bulunuyor. Bu sayede 10 saat boyunca bu şekilde direkt kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz. Yine direkt elektriğe bağlayarak da sürekli elektrik üzerinden de bu cihazı çalıştırabiliyorsunuz. Kutu içerisinden bir adet kullanım kılavuzu, şarj kablosu, micro USB şeklinde. Bir adet eski televizyonları veya eski cihazlardaki analog ses çıkışlarını 3.5 mm'ye dönüştürmeye yarayan bir adaptör geliyor. Bu eğer eski bir cihazınız varsa işinize yarayabilir. Bir adet de 3.5 mm'lik kısa bir kablo geliyor. Kutu içerisinden işinize yarayabilecek bütün kabloların gelmesi güzel olmuş. Şurada bir açma kapama düğmesini görüyorsunuz. Şu an bulunabilir moda geçti cihaz. Bu bölümde 3.5 mm'lik bir çıkış bulunuyor. Bu bölümden de verici ve alıcı modu arasında geçiş yapıyorsunuz. Şu an kablolu eski bir ses sistemine bağlıyorum. Alıcı moduna, yani RX moduna aldım. Bu şekilde telefonuna bağlandığı zaman da ışığı sabit olarak mavi yanıyor. Bu şekilde ses sistemine takıyorum. Şu an eski bir ses sistemini kablosuz bir ses sistemine dönüştürdük. Bu arada Edifier X600 eski efsanelerden. Şöyle gördüğünüz gibi telefonu da bağlı şu an. Gördüğünüz gibi ses sistemini kablosuz olarak. Cihazın bir diğer fonksiyonu olarak da verici, yani TX modu, transmitter modunu da test edelim. Bu cihaz diyelim örneğin televizyonunuzda Bluetooth özelliği yok ve bir Bluetooth kulaklığınızı bağlamak istiyorsunuz. Bu şekilde bu özellik sayesinde kulaklığımızı bağlayabiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi cihaz bulunabilir modda. Şu an tam kablosuz kulaklığımızı cihazın yanına getiriyorum ve bu şekilde bunun da birbirlerine eşleşmeleri için yan yana getiriyorum. Gördüğünüz gibi direkt otomatikman kulaklıkla bu cihaz eşleşti. Yani şu an bu cihazı
bu şekilde direkt televizyona bağladığım zaman kulaklıklara direkt ses televizyondan gelecek. Bu şekilde iki cihazı birden bağlayabiliyorsunuz. İlk olarak burada dikkat etmeniz gereken nokta, cihazları ilk eşleştirmede bu şekilde yan yana getirmeniz gerektiği. Bu cihaz gördüğünüz gibi bir kibrit kutusundan neredeyse küçük yapıda. Bunun biraz daha büyük bir versiyonu daha bulunuyor. Daha profesyonel ses sistemlerini bağlamamıza yarayan bir model o. Onda optik ses çıkışı da bulunuyor. Çekim mesafesi olarak da 20 metre belirtilmiş. Herhangi bir şekilde bir seste kopukluk da yaşamadım bu cihazı kullanırken. Bu arada bu cihazın daha detaylı olarak incelemesini ve 50 TL'ye muadili satılan bir ürün daha var. O ürününle karşılaştırmasında çekeceğim. Hem bu cihazın hem de o cihazın satın alma linklerine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Evet, son ürünlerimize geldiğimiz zaman burada gördüğünüz 4 farklı çeşit telefon tutacağı diyebilirim. Evde çok fazla vakit geçirdiğimiz için ve özellikle telefonuyla içerik tükettiğim için benim için bu standlar olmazsa olmaz oldu diyebilirim. Sizin de alabileceğiniz fiyat performans olarak başarılı olan standları sizin için seçtim. Şimdi masaya geçelim, biraz daha detaylarına bakalım. Burada iki yanı standını görüyorsunuz. Tahta bir stand. Bu yanı biraz daha kalın. Biraz daha kalın bir kılıflarla beraber kullanmak için bu şekilde kullanıma daha çok uygun. Bu bölümü biraz daha ince ve daha küçük ve daha kibar telefonları koymaya yarıyor. Tamamıyla ahşap bir stand. Burada da yine ahşap bir stand bulunuyor. Gördüğünüz gibi yerde sağlam durabilmesi için de bu şekilde bir ayak konumlandırılmış bu stand için. Şıklık açısından oldukça şık bir stand olduğunu söyleyebilirim. Buradaki standlara geldiğimiz zaman bunların ikisi de metal. Yerde daha sağlam durabilmesi için ayaklar konumlandırılmış. Bu arada bu standa da bu şekilde tablet koyabilirsiniz, ancak bu pek tableti taşıyacak gibi durmuyor. Bunlar biraz daha kuvvetli, büyük boy iPad'i de taşıyabiliyorlar. Bu standların bir avantajı buradaki standlara göre. Bu şekilde diyelim telefonunuzu buraya yerleştirdiniz ve aynı anda bu şekilde bu alt bölümlerinde boşluk olduğu için buradan direkt bu şekilde kablo takarak da bu kablo ile bu standları kullanabiliyorsunuz. Bu standların bu şekilde bir avantajı da bulunuyor. Son olarak Ugreen markasının standına geldiğimiz zaman en fonksiyonel veya en kullanışlı standın bu olduğunu söyleyebilirim. Bu malzeme kalitesi olarak plastik, şu bölümde telefonun zarar görmemesi için yumuşak bir kısım konumlandırılmış. Burası bu şekilde oynuyor ve bu şekilde açıyı ayarlayabiliyoruz. Yani bu şekilde de durabiliyor. Bu şekilde iyice açıyı daha da yatırabiliyoruz standı. Yine bu standta da büyük boy tablet sığabiliyor. Yine bunda da bu şekilde tableti de açısını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Genel olarak hepsi amacına hizmet eden ürünler, standlar. Oldukça benim günlük hayatta kullandığım cihazlar. Evet arkadaşlar, benim 200 TL altında alınabilecek, işe yarar, fiyat performans olarak başarılı olan bulduğum ürünler bunlardı. Tüm ürünlerin satın alma linkine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. İndirim fırsat ve kuponları paylaştığım Telegram kanalıma buradan katılabilirsiniz. Bu serinin devam edebilmesi için videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.